Merhaba, selamlar, hoş geldiniz. Cumartesi günü bir canlı yayın açamayınca dedim bugün bir sohbet yayını açayım. Çoktandır yapmamıştık biraz. Merhaba, selamlar, hoş geldiniz. Cumartesi günü bir canlı yayın açamayınca dedim bugün bir sohbet yayını açayım. Şu an nasıl durum? Merhaba. Hoş bulduk. Hoş buldum ya da. Evet, olacak kıdem. Savaşçı yayını olacak kıdemli savaşçı yayını. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Cumartesi o kadar çok şey oldu ki şu an kamerayı yataya geçiremem. Böyle başladım. Böyle bir sohbet yayınıydı. Cumartesi günü yatay olur. Bugün böyle. Yani bazen de böyle isteniyor. Çoktandır yapmamıştım. Cumartesi yayına geçemedim çünkü cumartesi çok planlarım dışında da şeyler oldu. Bir kere zaten karnavala gelmiştim Retimno'ya. Yani ben Girit'e gittim Perşembe günü. Perşembe gün boyunca Kandiye'deydim. Geceliğin Resmo'ya geçtim. Yani Retimno, Resmo. Arkadaşım geldi gece ve gece o tarafa geçtik. Yalnız kaldığım yer biraz şehir dışındaydı ve şey değildi. Yani kapalı bir otelde kaldım. Ve orada fazla durmadım. Yani hani otel odasından yayın yapayım falan gibi bir durum yoktu. Cuma günü bir tane hatta Yunan numarası da aldım. Dedim ki canlı yayını böyle yaparım ama cumartesi günü o şehirde hem konser vardı hem bir karnaval yürüyüşü vardı. Ya böyle olunca ne oldu? Çok böyle şehir normalinden çok daha fazla bir yoğunluktaydı. Yani ben aldığım Yunan hattı bile bazı durumlarda iyi interneti çekmedi. Hani böyle bir durum oldu. Ve o gün biraz da böyle başka karışıklıklar oldu. Böyle arkadaşımın başka bir işi çıktı. Ben karman çorman oldum. Başka bir arkadaşımla buluşmaya çalışıyordum falan. Yani pazar günü ayrı bir kaotik durum. Nasıl geçti günler hatırlamıyorum. Bilgisayar götürdüm. Bilgisayarın kapağını açmadım. Çoğu zaman zaten çok fazla şey de paylaşamamıştım. Ancak pazartesi paylaştım gördünüz. Masumiyet Müzesi hakkında ne düşünüyorum? Bu konuyu konuşalım mı? Ne diyorsunuz? Şu an İstanbul'dayım. Evet, İstanbul. Sesim iyi geliyor mu? Yankılanıyor mu? Mikrofonu takmadım nasılsa evdeyim diye ama var var. Tüm üye yani kıdemli ve imparatorlara var yayın. Ya yine köpek avlıyor. Mikrofon takacağım bu yüzden. İzledim. Şöyle söyleyeyim, diziyi izledim tabii ki. Ya şöyle tabii ki dememin aslında gereği yoktu ama ben bunun zaten seneler önce romanını okumuştum. Ve bazı şeyler önce yazılıp sonra yaşanmış durumu olmuştu. O yüzden de yani özel merakım yoktu ama yayınlardan sonra çeviriyordum şeyleri ne var ne yok diye karşıma çıktı. Dur bir bakayım 5-10 dakika dedim. Ondan sonra sardı. Yani ilk 5 bölümü hızla izledim. Yani bir oturuşta ilk 5 bölümü izledim. Ya çok güzel şey geldi. Gayet sürükleyiciydi ve iyi işlenmişti. Beşinci bölümden sonra akmadı ama. Böyle şey soruları cevaplandırmam. Yani hani bu özele girer ama şeyle ilgili diziyle ilgili cevaplandırabilirim. Bir de zaten şey kısmı var. Yani ben orada o kadar çok kendimden şey buldum ki. O sebeple de beni daha sardı. Dur bakayım nasıl olacak, bu kısmı nasıl yapacaklar falan diye. Yani bir de şöyle bir şey. Normalde sanırım kitaptaki yazılan karakterde Füsun böyle koyu kumral esmerimsi falan değil yani.
Biraz daha tipi koyulaşmış, değişmiş. Ya şey olarak bakmayın. Yani bir romanda ben de bir roman yazdım. Kaç sene önce İtaatkar. Bir romanda evet, yazarın çok fazla yani zaten yazar olmak için böyle birden fazla kişi şeyiniz olabilir, karakteriniz, alt kimlikleriniz olabilir. Ve yazarlar da bunları yazarlar. Yani zaten kimliğinden bir parçadır, onun bir parçasıdır. Yani benim romanımda da ben Mine'den bahsediyordum. Mine de yani benden bir taraf taşıyordu, çokça taşıyordu. Bu illaki var. Senin alt kimliklerin gibi bir şey olmuş oluyor. Var benim kitabım. Ah, yani ya burada ben ne zaman şey yapsam canlı yayın açsam havlıyor köpek. Ne diyorsunuz? Evet, Instagram'dan da abonelik hesabım var. Yani orada zaten şeyler daha uygun. Yani paylaşıyorum arada fotoğraflar, videolar falan. Hmm. Evet, birazcık bence de uzaklaşayım. Hatta mikrofon takacağım bu gidişle. Evet, böyle yaptım. Oldu mu? Ne diyordum? Yani bugün ben de böyle bir yayın açayım dedim. Girit'ten sonra. Tabii ki köpekler itaat etimi, köpekler bile diyorsunuz. Neden olmasın? Yani benim zaten üyelik yayınlarımda bu tür oyunlar, role play'ler falan oluyor. Şöyle bir şey oldu bu Girit'teki Retimno karnaval olayında en işime yarayan ne oldu biliyor musunuz? Birkaç tane peruk aldım ve kıyafet aldım. Bunları ben bazı yayınlarımda kullanacağım. Çünkü ben böyle yayınlarda şey yapmayı seviyorum. Role play yapmayı seviyorum. Yani benim daha çok olayım bu oluyor zaten. Bunu ben bir tür performans da diyorum. Şey değil yani yoksa insanlar yani hani sadece erotizmle falan yani böyle bir şeyle olmuyor. Bu çok tüketilir bir şey. Ama bir kişinin canlandırdığı e, hani ufak roller, küçük dokunuşlar falan ayrı bir heyecan katıyor. Teşekkür ederim. Bu çorap benim çok sevdiğim çoraplardandır da. Bu kadar fit olmamı neye borçluyum? Birincisi genetik. Bir de güzel spor yapıyorum yani. Ben dün pazar gecesi geldim. Ay, pazartesi gecesi geldim ve çok yani yorulmuştum doğal olarak. Yani havaalanından gel hava değişimi o bu biraz da şey geçti. Yani bazı son dakika değişiklikleri oldu. Size şunu söyleyeyim. Yunanlılar çokça son dakika yaşayan insanlar. Ne yapacakları hiç belli olmuyor. Sürprizlerle dolular. Sana sürpriz yapıp pat diye gelebiliyor o kişi. Seviniyorsun. Ama sonra bir olay oluyor, pat diye gidebiliyor da. Yani bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor ve bunu kişisel algılamamak gerekiyor. Bu bir. Yani bunu şey kız arkadaşımda da gördüm. Oradaki erkek arkadaşımda da gördüm. Ve bunun kişisel olmadığını artık daha net görmüş oldum. Yani onların yapısında böyle bir şey var. Mesela size bir şeyi anlatmak istiyorum. Türklerle Yunanlılar arasındaki bir fark. Anlatmamı ister misiniz? Çocuğum mu? Tabii ki yok. Ben hiç evlenmedim. Çok evlenmeye de niyetim yok yani belki. Boyum mu kaç? Allah Allah. Niye böyle sorular geliyor? 1,60 boyundayım. Hatta 1,58, 1,59, belki 1,60. Şöyle bir şey var. Türkleri bilirsiniz. Mesela bir yabancı şehre gittiğiniz zaman yani o şehirde siz misafirseniz ve yani hani yabancı bir ülkede olabilir, şey de olabilir. Sizi çokça şey misafir etmek isterler. Yardımcı olmak isterler. Aa dur şuraya götüreyim, buraya götüreyim, ne lazım? Yani çok misafirperverliğimiz vardır. Ha Yunanlılarda da var bir misafirperverlik. Yemek falan zaten çok bol. Yani gayet tatlılar.
Ama biz mesela bayağı yani bazen iki elin kanda olsa gidersin böyle şey yaparsın. Ay ne olacak ne yapacak yabancı kişi. Hele başka bir şehirde başka bir ülkedesin ve başka bir Türk bir Türk'ü karşılaşıyor yardım eder. Ama şey değildir yani bunda illaki çok yakın olmasına gerek yok. Yunanistan'da şey yapabiliyorlar ama şeydeki gibi bir durum yok yani bizdeki gibi rahatlar yani. Biz stres oluruz aman yetişeceğim deriz falan. Yani orada şey olabiliyor. Ay uyuyakaldım olabiliyor. Ay geciktim olabiliyor. Ama bunu mesela sana yapıyor ya. Sonra onu başka bir arkadaşına da yapabiliyor. Seni otobüs durağına bırakmak için mesela gidiyor şey yapıyor. Gecik. Bu sefer de başka tarafa gecikiyor. Böyle bir durum var yani onlarda. Çok benzeriz ama bazı farklılıklar var. Ah, hayır canlı yayın imparatorlarla aynı değil ya da diğeri de aynı değil. Hiçbiri birbirinin aynı değil. Yani şöyle medeni insanlar şu da vardır. Çok fazla aşırı şeye girmezler. Türkler birbirine yardım eder dersin, güvenirsin ama kazıklayabilirler. Ve onlarda o durum yani bilmiyorum öyle bir şeye rastlamadım. Yani o kadar aşırı samimiyet şey olmadı ama ben çokça kaç defa Yunanlı arkadaşların evinde de kaldım yani. Hani bir kadın arkadaşımda da kaldım, erkek arkadaşımda zaten hani şey oldum. Yani o adetleri şeyi görüyorsun ama bizdeki gibi falan şey değil. Dur ayakkabılar eve girerken ayakkabı çıkartması falan gibi durum yok. Ya da onlar çok daha fazla dışarıdan yemek alıyorlar. E, Öyle bir şey ki mesela şimdi düşünüyorsun. Et alacağın zaman artık resmen kuyumcu terazisiyle Türkiye'de et veriliyor. Eskiden yani bir döner aldığın zaman hiçbir zaman tartıya konmazdı. Ben çocukken böyle sandviçin şeyin içine, tombik pidenin içine doldurulurdu. Şimdi yani döner lüks bir şey haline geldi. Ama orada tabii ki hala Gyros ya da işte şeyler e, ay niye ismini unuttum şey derken. Yani o şişler falan filan yani hepsi gayet bol. Tabii orada domuz eti yenmesinin de ayrı sebebi var. Yani domuz eti yenince bu da et çeşitleri arasına girince tabii et daha ucuz olmuş oluyor. Ama e, orada protein ve gıda ucuz ve bol. Zaten birçok Türk oraya gidiyor, tatil yapıyor, fiyatlar uygun diyor. Buradan zaten anlayabiliriz ama şey olarak da öyle. Onların kendi standartları da öyle. Her zaman evde yemek yapmıyorlar. Genelde dışarıda yiyorlar. Düşünün sıradan asgari ücretle çalışan birinin haftanın 4 günü dışarıda yediğini düşünebiliyor musunuz? 4 günü, 5 günü normal sıradan bir şeymiş gibi. Orada öyle. Yani şeyden de bahsedeyim. Mesela Girit de o bakımdan şeydi, porsiyonu bol olan bir yerde. Sanırım mutfağı en iyi olan yer de Girit. Doğa olarak zaten hani uçaktan inerken de tepeden de gördüğüm zaman hani çok yeşil, dağlık falan şey bir coğrafya. Belki sert bir coğrafya ama bana böyle vahşi ve bir sürü keşfedilmesi olan yerler, keşfedilecek yerleri olan bir yer gibi geliyor bana. Bu ilgimi çekti ama böyle hani küçük adalar gibi girintili çıkıntılı bir ada değil, büyük bir ana kara gibi. Ya en beğendiğim yer, ülke o kadar çok gezmedim. Artık bu saatten, bu yaştan sonra daha gezmeye başlayacağım. Bunu birkaç sene sonra cevaplayayım daha iyi olur. Daha sağlıklı olur. Ne benim için sakıncası yoksa? Ha ben şöyle bir şey bana bir ihtarname almıştım kaç sene önce hala geçerliliği var mı? Ama şöyle bir şey diyeyim size. Sevgililik konusu nasıldır? Sevgililer dışarıda da buluşurlar. Ama Masumiyet Müzesi romanında neydi? Çok sevgili gibi değillerdi. Ne diyordu? Güzelim diyordu. Takılıyorlardı. Evde gizli kapaklı hani bir yerde gizlice buluşuluyordu, sevişiliyordu. Sonra kendi dünyalarına devam ediyorlardı. Bu sevgililik mi derseniz, kimine göre sevgililik, kimine göre değil. Tamam bir şeyler paylaşımı var. Sevgililikte başka durumlar da oluyor. Yani ben de bunu belki o zamanlar sevgili olmakla karıştırdım. Bilemeyeceğim.
Oradaki Füsun ben miydim? Yani şöyle söyleyeyim, kitap 2008'de çıktı, kaç senede yazıldı. Ben daha sonra işe dahil oldum. Hani şöyle bir şey vardır, şimdi manifest diyorlar ya, yani bir şey hayal edersin, bir şey yazarsın dersin ve o olur. Biraz öyle diyelim. Dur bakayım. Yunanistan'a döner mi? Yalnız Yunanistan'a döner birçok kişi çok da şey yapamaz. Domuz eti yemiyorsanız. Yani çoğu döner zaten şeyden yapılıyor. Nedir insan gibi haksızlığa? Ya şimdi şunlara çok takılmıyorum, düşünmüyorum. Baklava tabii ki ama onlar da senelerce Girit'te Osmanlı himayesi altındaydı. Evet, cumartesi var tabii ki. Yani bir sürü yemeğimizin ortak olma sebebi bence Osmanlı hikaye şeyi nasıl diyeyim, himayesi altında olmak. Bu arada ben daha çok orada tamam şeyden Kandiye'den paylaştım ama ben kaldığım yer benim Retimno'ydu. Retimno Yunan'daki adı. Türkler Resmo diyor. Şu bir şeye bakacağım da neydi? Yani mesela diyorum şeyi de diyecektim. Orada suvlaki diyorlar ya, şiş. O suvlaki genelde domuz etinden yapılıyor. Ama fiyatı ne? Yani 3 euro 5 euro falan. Yani 5 euro değil bile. Ve o kadar bol, hani şey düşünürüz. Bizde şiş mesela şey yapabilir misiniz? Yani o fiyata böyle 200 liraya falan, yok, imkanı yok. Nedir? Şeylere bakıyorum biraz da. Şöyle biraz yorumlara bakayım. Ne bu Amir Haba? Bazı şeyleri anlamadım tabii. Teşekkür ederim. Doğru, burada da ne eti yediğimiz belli değil. Yani orada şey değil. Bu arada mesela orada ızgaralar, grill yapıldığı zaman, mangal yapıldığı zaman kuzu eti olsun, dana eti olsun, ne olursa olsun, tavuk olsun, domuz olsun, hepsine limon sıkılıyor. Bol limon sıkılıyor. Yani bayağı. Hani bizde hiç öyle bir şey yok. Neden sıkılıyor bilmiyorum ama hoşuma da gitti, yani gidiyor. O zaten hani ilk seferlik değil. Mesela size şeyle ilgili çok anlatırım. Belki İleride yani bu yaz şeyler de düzenleyebilirim Santorini'ye. Çünkü ben Santorini'de 15 gün falan kaldım. Yani bayağı uzun bir süre. Her yerini biliyorum. Teşekkür ederim. Galatasaray maçı mı? Maç olduğundan bile haberim yok. Yani çünkü sağlıklı besleniyorlar, yaşam standartları yüksek. Yani diyorum, benim oradaki kız arkadaşım dediğim gibi normal bir işte çalışıyordu falan ama bir sürü şey yapabiliyorlar. Bizde normal hayat standardı düşük. Yani normal standart olan şeyler için daha zengin olmanız gerekiyor. Bu büyük bir fark. Lahmacun ve pide, evet. Ben neden orada yaşamıyorum? Ben babamı geçen sene kaybettim. Annem var, kardeşim var ama en çok hani annem. Belki şey yapabilirim ama şu sıra bu arada söyleyeyim, ben Yunanca öğrenmeye çalışıyorum. Ama mesela Avusturya'ya gitmiştim. Oradaki standardı daha beğendim ama orada da deniz yok. Mesela Girit havaalanına gittiğiniz zaman şok olursunuz. Yani havaalanından girerken çıkarken otogar gibidir. Bizim otogarlar daha lüks Girit'teki havaalanından. Yani Kandiya havaalanından daha lüks. Ha, lükse gerek var mı bu arada? Sağlıklı, temiz yaşayalım. Yeterli proteini alalım, temiz hava alalım, güzel, iyi bir gıdaya sahip olalım. Havaalanımız olsun, o kadar lüks olmasın yani mesela. Böyle de denebilir. Onlar için bu daha önemli.
Selamlar Antalya'ya da. Var var, İmparator yayını var. Bu arada birazdan yayını kapatacağım. Dedim ya, bu bir sohbet yayınıydı. Hemen sonra bir 5-10 dakika Kıdemli Savaşçı yayını yapacağım. Ondan sonra imparatorlara yayın yapacağım. En son ise Patreon yayını yapacağım. Cumartesi de zaten tüm bu yayınları tekrar yapacağım yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Böyle işte yani şimdilik kapatayım. Var mı sorusu olan? Ya da gittiğim yerle de ilgili sorusu olan var mı? Ayak yok mu? Ayaklarım var, evet, ayaklarım. Burada gayet güzeller. Beşiktaşlıydım. Ama şu anda pek takım tutmuyorum ama Beşiktaş. Kitabımın adı İtaatkar, bilmiyorum var mı? Belki nadir kitapta baskısı bitmiş olabilir. Belki ben kitabımı kendim seslendirip yapar mıyım bilmiyorum. Belki böyle bir şey yapabilirim. Yani sadece kitabımı görsel olmadan sadece seslendirmek. Aslında yazmayı istediğim bir kitap daha var ama bunun için iyi konsantre olmak gerekiyor. Şu sıra ona çok yapamıyorum maalesef. Hayır, kimseyle öyle bir şeyim yok. Yani ancak böyle seneler boyunca uzun süre yazışırsın, güvenirsin, bir iletişimin olur, arkadaş gibi olursun. O zaman zaten arkadaş olurum gibi. Yani öyle bir durumum vardır. Yani önce bir insanı tanımam lazım. Benim o tür bir şeyim yok. Bunu da profesyonelliğe dökeyim, bunu da paraya dökeyim. Yani bazen hediyeleşirim, o şekilde diyebiliriz. Mesela çorap soruluyor ya, bunda da bunu böyle yaparım. Ama belli kurallarım var. Yani onu her zaman yaptım. O yüzden hiç OnlyFans açmadım mesela. Girmek istemedim buna. Bu tür talepleri istemiyorum çünkü. Huzurum benim için para kazanmaktan daha önemli. Bunu söyleyeyim. Benim beğendiğim yemek ne? Ben bir ikizler burcu, güneşi ikizler olan bir kadın olarak bu değişir tabii ki. Ama geleneksel yemeklerimizden beğendiklerim var ama benim de birkaç çeşittir yemekler. Yani tek bir yemek sayamam. Nedir? Şahsi neyim var? Site mi? Senetim mi? Senet mi? Anlamadım. Hayır, yok. Kullanılmış ayakkabı. Satış olarak demeyeyim. Ben bunu karşılıklı. Mesela burada bir kutu var, bu hediye. Ve bu kutuda bir tane küçük bir resim de olacak ama bir tane de çorap var kullanılmış. Bir tane. Kutu içinde hediyeler. Mesela böyle bir hediyeleşme olayı, bunları yapabiliyorum arada. Ben bir hediye veririm, karşılığında ben bir hediye alırım. Ama tabii o hediyeyi bilmem lazım. Sanırım imparator üyesi olmak için de mobil ödemesi var ama mobilden yaptığınız zaman fark ödüyorsunuz. Mesela Patreon'da da ben Patreon yayınları yapıyorum. Mesela ve o videoyu yayın yaptığım videoyu satabiliyorum. Ama mesela ona atıyorum 10 euro koyduysam onun Apple'dan satıldığı zaman 14 euro falan ödemeniz gerekiyor. Büyük ihtimalle YouTube'da da böyledir. Ayrıca YouTube yayınlarım, mesela siz Almanya'dan üye olmak istiyorsunuz. O zaman çok yüksek bir fiyat çıkacak Türkiye'dekine göre. Yani bu da çok mantıklı değil diye ben Patreon'u açtım ki hani YouTube'a üye olamayanlar yurt dışından Patreon'dan izlesinler diye. Sonra talep geldiği için şeyler de yaptım ama dediğim gibi bu benim için bir performans sanatının bir parçası. Tek başına bağımsız olarak ayakta kalan bir kadınım. Böyle düşünüyorum. Yani bu böyle bir şey. Oradaki paket zaten. Var. Ama dediğim gibi her zaman belli sınırlar ve çizgiler içinde. En son izlediğim, Oscar yayını yapabilirim. Son izlediğim film Sinners, Günahkarlar diye çevrilen filmi, Oscar'a aday film. Ve ben bayağı da beğendim. Orada aslında ay hapşuracağım.
Hani şey vardı ya, izleyenler için spoiler içerebilir söylüyorum ama sonunu söylemeyeceğim ama spoiler içerebilir. Oradaki vampir olayı aslında sembolik bir şey. Yani orada nedir? Biraz düzeni gösteriyor, kapitalizmi gösteriyor, bir şeyin parçası olmasını gösteriyor. Bu tür anlamları var ve çok güzel bir film olarak ne diyeyim, çok güzel bir film olduğunu söyleyebilirim. Ben beğendim açıkçası. Benim öyle bir vampir takıntım falan yok. Arabam ne yapacaksınız, var mı yok mu? Evet. Ayak faşizmi mi oldunuz? Ah yazık. Ben evet ayak fetişistçi dükkanı açtım falan gibi. Ayak fetişistçiliği yapıyor. Satıyorum böyle dükkan. Şeyde yazıhanem var. Tamam toptan yapıyorum falan. Sultanamam'da dükkan açtım. Ya bir tane biri böyle demişti. Ben de bayağı güldüm. Neyse. Şimdi ben yayını kapatıyorum ve bekleyin beni. Kıdemli Savaşçılar geliyorum. Aşağıda yayın kamera aşağıda olacak Kıdemli Savaşçı yayınında. Görüşürüz. Hoşça kalın. Nasıl kapatıyordum? Ay.